Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar bu videomuzda formasyonlarla alakalı detaylı denemeler yaptım. Aslında 2-3 haftadır bunun üstüne çalışıyordum. Şimdi sürekli olarak sorular geliyor. 60, 40, 0, 50, 0, 50, 50, 20, 30, 50, 10, 40 formasyonları var. Hangisini oynamalıyız? İşte hangisi hangisinin counter'ı, hangisi hangisini yeniyor? Sizlere detaylı bir şekilde 2-3 haftadır ki denemelerimi göstermek istiyorum. Umarım bu video işinize yarar. En azından kafamızdaki soru işaretleri giderilmiş olur. Bu benim sunucumdaki en güçlü oyuncu. İstatistikleri benden de yüksek. Odin'le yaptığımız denemeler hiçbir şekilde pet ya da buff kullanmadık. Eşit şartlarda her şeyi denedik. Size detaylı bir şekilde bunları anlatacağım. Çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Ve bir önceki videomuza en çok beğeni alan yorumu da hemen yukarıya koyuyorum. Buradan da Exorcist'e teşekkür ederim. Bu videonun en çok yorum alan beğeni alan yorumunu da bir sonraki videoya ekleyeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi ilk raporumuza gelelim. Biraz detaylı ve uzun bir video olacak arkadaşlar. Kendimi o yüzden koydum. Yani rahat rahat konuşup anlatmak istiyorum. Öncelikle bireysel denemelerimiz var. Tesiste denedik. Sonrasında da rally denemelerini size göstereceğim. Hem az sayıdaki askerler hem de çok sayıda askerler nasıl oluyormuş. 50 binle ben savunma yapıyorum. Rakibim Odin 50 binle bana saldırıyor. Savaşı ben kazanıyorum küçük bir farkla. 7000 savaşçı kalıyor ve savunmada başarılı oluyorum. Şöyle baktığımızda her şeyimiz full ama bu rapora baktığımızda çok çok garip olan şey ben piyade donanımlarımı takmayı unutmuşum ve ona rağmen Odin'in saldırısını karşılayıp savunabildim. Peki Odin neyle saldırdı? Ben piyadesiz nasıl bunu savundum? Hemen bakıyoruz. Ben mevcut Gen 8 kahramanı Gadot, Gen 2 kahramanı Fili ve Gen 7 kahramanı Bradley ile savunma yapıyorum. O da mevcut Gen 8 kahramanlarıyla bana saldırı yapıyor. Onun uzmanları benden çok çok daha iyi falan filan. Şimdi ben %50 0-50 savunuyorum. Evet, saldırmıyorum. 50-0-50 formasyonu ile savunma yapıyorum. Rakibim ise bana Tiran'da ya da SVS'de tüm büyük savaşlardaki 60-40 formasyonu ile bana saldırıyor. Ve piyade istatistiklerine baktığınız gibi piyadesiz bir şekilde bile bunu savunabiliyorum. Şimdi savaş detaylarına geldiğimizde benimki ondan 6 tane fazla tetiklenmiş. Çok da aşırı şey değil. Buraya geldiğimizde benim fili gayet iyi tetiklenmiş. Şu hiç tetiklenmemiş. Onun sonyası böyle. Bradley'e geldiğimizde zaten şeyi yok. Klasik tetikleniyor. Şu 8 kere tetiklenmiş. Onun Henziki de bu şekilde. Zaten nişancı şeyi de yok. Benim katılımcılarım 50-0-50 oynadığım için Norah ile katılıyor. Hepsi dördü de. Onlarınki de 4 tane Jesse ile denemek istediler. Bu şekilde yaptılar. Savaşın sonucu bu. Ama tabii ki tek bir rapordan size gelip örnek göstermeyeceğim. Aynı savaşı 3 kere denedik. Hani her raporu 3'er kere deniyoruz ki yanlışlık payı olmasın. İkinci raporumuza geldiğimizde ise yine ben savunuyorum. Geç girdiğim için savunan kişi benim ama isim farklı. Yine Odin saldırıyor. Yine savaşı ben kazanıyorum arkadaşlar. Yine baktığımızda aynı kahramanlar, hiçbir değişiklik yok. Yine formasyonumuz benim 50-0-50, onun 60-0-40. Buraya geldiğimizde istatistikler artık biraz daha düzeliyor. Tetiklenmelere baktığımızda ise tetiklenmeler bu şekilde. Yine bende Nora falan var katılımcılar. Onda ise yine Jesse var. Hemen üçüncü raporumuza geliyorum. Ve birazdan size burada neden Bradley Gen 8 kahramanı kullanmadım ya da neden Phil'i kullandığımı ve neden katılımcıların Norah gönderdiğini anlatacağım. Üçüncü rapor yine aynı sonucu alıyoruz arkadaşlar. Savunmada 50-0-50 ile 60-40 saldırısını yeniyoruz. Yine hiçbir değişiklik yok. Şöyle görebilirsiniz. Formasyonu da böyle göstereyim. Burada tetiklenmeler karşı tarafla birebir zaten. Onun ateş kristali daha fazla tetiklenmiş. Billy 23 kere çalışmış ve Bradley bu şekilde. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar zaten Godot'u seçme şeyim en yüksek. Yani piyadesi yetenekleri diğer benim elimdeki piyade kahramanlarına göre daha iyi. Fili'ye geldiğimizde ise şöyle göstereyim size. Ya da nişancıdan devam edeyim. 50-0-50'yi de neden Bradley'i tercih ettim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar direkt net %25 saldırı veriyor. Buraya geldiğimde karşı tarafın bana 60-40 ile saldıracağını bildiğim için karşı tarafın piyadelerine ve işte mızrakçılarına ekstra hasar vurdurtuyor. Gördüğünüz gibi. Size dediğim gibi 50-0-50 savunuyorum ve herkesin 60-40 saldırdığını bildiğim için
Direkt benim beklentim karşı tarafın piyade ve mızrakçılarına ekstra hasar vermesi. Üçüncü yeteneğe geldiğimizde ise 4 turda 1-2 tur boyunca %30 hasar veriyor. O yüzden Bradley tercihim oldu. Mızrakçılara geldiğimde ise bulabileceğim en iyi mızrakçı kesinlikle benim için Fili oldu. Yeteneklere geldiğimde ilki net bir şekilde saldırı savunma. İkincisi ise %25 ihtimalle %200 ekstra hasar. Bir nevi Rene'nin herkese hasar vurdurtan hali gibi genaltı mızrakçısının. O yüzden çok sevdim. Üçüncü yetenek sersemletme. Bunun çok işe yaradığını düşünmüyorum ama diğer iki yeteneğin işe yaradığını bayağı düşündüğüm için bunu kullanıyorum. Katılımcı olarak Norah istememin kesinlikle tek sebebi bu arkadaşlar. Piyade ve nişancı için alınan hasarı %15 azaltıyor ve verdiğimiz hasarı %15 arttırıyor. Zaten birimimde sadece piyade ve nişancı olduğu için benim için en uygun kahraman Norah oluyor 50-0-50 için. 60-40 saldırılar için ise yine en uygun katılımcı kesinlikle bence Rene oluyor. Yanına Jesse, 2-3 Rene ya da bir tane Rene kesinlikle koyulabilir. 60-40 saldırıda da yine ya da savunmada kesinlikle Bradley kullanıyorlar. Bradley'den önce ise Zimman kullanılıyordu. Onun dışında çok bir kahramanla deneme yapmadım. Çok işe yaradığını sanmıyorum ama 60-40 ile Vayne saldırısı yapan arkadaşlar var. Dediğim gibi bunun denemelerini ben henüz yapmadım. Elimdeki raporlardan devam edeyim size. Şimdi 50-0-50'yi şöyle gösterdik. Galiba buradaydık. İlk şey raporum, evet. 50-0-50'nin ben burada 60-40 saldırılarını karşılayabildiğini görmüş oldum. Abi 50-0-50'yi neyle savunacağız peki? Durumu da var elimizde. Bu arada bu benim yaptığım savunma. Saldırıda ise burada bu kahraman çıkıyor. Mia kullanıyorduk. Tamamen bunu göstermek istedim aslında. Şimdi üçüncü şeyimize, raporumuza gelelim. Ben 50 binle burada savunuyorum. Rakibim Odin 50 binle saldırıyor ve 30 bin savaşçı kalıyor. Ağır bir farkla yeniyor. Benim savunmamı şöyle görüyorsunuz. Ben 50-0-50 ile savunuyorum. Rakibim ise bana dümdüz 50-20-30 saldırıyor. Mevcut yan kahramanlarıyla ve tabiri caizse içimden geçiyor. Yani 50-0-50'yi yenmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bizim gen rehberlerinde şu ana kadar anlattığımız kahramanlara uyarsanız ya da bizim piyade sonra nişancı sonra mızrakçı güçlendirmelerine uyun derseniz ve karşınıza 50-0-50 oynayan bir oyuncu gelirse bu şekilde sonuçlar alacaksınız. Şuradaki istatistik şeylerine bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde yaptım. Hiçbir şey değiştirmedik. Norah kullandım. Rakibim ise yine Jesse ile bana 50-0-50 pardon 50-20-30 saldırı attı. Bir sonraki rapora geçelim hemen. Yine 50 bin askerle savunma yapıyorum. Burada biraz daha iyi savunabilmişim. Bu sefer 11 bin askeri kalmış ama kazanmış. Yine 50-20-30 ile beni yenmiş. İstatistiklere ve şeylere baktığımızda muhtemelen biraz daha iyi tetiklendiği için daha fazla öldürme yapmışım. Ama maalesef savaşı kazanmamı sağlamadı. 50-20-30 yine 50-0-50'yi yenmiş oldu. Üçüncü denememize geliyoruz. Yine ben 50-0-50 ile savunuyorum. Rakibim Odin yine 50-20-30'a saldırıyor ve çok ağır bir şekilde yeniyor. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. 50'ye 50, 50-20-30 yine burayı kaybediyorum. Yine katılımcılar, şeyler her biri aynı şekilde. Şimdi 50 bin askere 50 bin asker denemiştik. Biraz bunu büyütelim istedik. Ben savunmadayım arkadaşlar. 1 milyon 419 bin askerle. Rakibim Odin 1,5 milyon askerle bana saldırıyor. Ve yarı yarıya farkla rahat bir şekilde kazanıyorum. Rakibim neyle saldırıyor? Gen 8 kahramanlarını kullanıyor. Ve bana 60-40 saldırıyor. Ben de 60-0-40 savunuyorum. Hiçbir şekilde mızrakçı kullanmadan bunu savunmaya yansıtıyorum ve size biraz önce bahsettiğim kahramanlarıyla. Buraya baktığımızda yine istatistiklerde rakibim benden önde. Şöyle geldiğimizde tetiklenmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Tetiklenmeler hemen hemen kafa kafaya öldürmeler. Sadece benim pili biraz yok etmiş. Bradley'e ve Hendrick'in farkına bakıyorsunuz. Bendeki katılımcılardan bir tane Hendrick istedim. Kesinlikle Hendrick'in çok iyi bir katılımcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir tane gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışındaki diğer arkadaşların ise Norah göndermesi ya da bu şekilde aralarda Patrick falan da olabilir. Rakibim Odin'de ise Röne katılımcıları görüyorsunuz. 60-40 için uygun olan. Ama savaşta onu 60-0-40 ile 60-40'ı yok ediyoruz. Hemen şimdi diğer raporumuza gelelim. 1.400'de yine ben savunuyorum. Yine rakibim 1.500'e saldırıyor. Bu sefer içeride 400 bin askerim kalıyor. Buraya baktığınızda ise
Formasyon 60'a 40. Burada da 66'ya artık 33 olmuş. Yine buradaki tetiklenmeleri size gösteriyorum. Yine Anarşi bir tane Hendrik gönderiyor. Diğerli arkadaşlardan Nora istiyorum. Aslında şu şekilde arkadaşlar. Yani oyunda ezber olan çok fazla şey yok. Herkes aslında doğruyu söylüyor. 50-0-50 çok güçlü. 60-40-0 çok güçlü. 50-20-30 çok güçlü. Oyundaki tüm formasyonlar çok güçlü arkadaşlar. Ama her birinin birbirine karşı antisi, counter'ı var. Ben aslında size bu videoda bunu göstermek istedim. Bildiğiniz gibi 60-40 ile 50-20-30'u yok ediyorsunuz. 60-40 savunan birini 50-20-30'da içeriden çıkaramıyorsunuz. 60-40 savunan birine 50-0-50 ile saldırdığınızda genelde kazanıyorsunuz. İşte 60-40'a pardon 50-0-50'yi neyle savunalım ya da ne yapalım diyordunuz. İşte aslında bu bunun biraz cevabı gibi oldu. 50-0-50 Mialı rakiplere karşı da 50-20-30 çok iyi iş görüyor. Çok rahat bir şekilde kazanıyor. Size aslında biraz bunu göstermek istemiştim. Peki bunu bir de rally'de görelim. 1.392 binle ben yine savunuyorum. Rakibim benden çok daha fazla askeri var ve 800 bin askerle çok rahat yeniyorum arkadaşlar. Yine ben 50-0-50 şey yapıyorum. Rakibim bu sefer Jero, Mia ve Hendrik ile %45 saldırı alıp beni yok etmek istiyor. 67'ye 32 ben savunuyorum. Piyade artı nişancı. O ise 60-40 bana bu şekilde %45 saldırıyla saldırmak istiyor. 3252 nişancı saldırısı 2300 nişancı saldırısına karşı hiçbir şekilde içeriği delip geçemiyor. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi diğer raporumuza gelelim ve ben burada bozgun alıyorum. 1.4 ile savunuyorum. Yine 1.5 ile Odin saldırıyor ve 1 milyon askerle kazanıyor arkadaşlar. Ya içeride 200 bin yaralayabiliyor. Peki burada ben 50-0-50 yine savunmaya devam ederken yani 60-40, 66-36 biraz öncekilerin aynısı. O bana sadece 50-20-30 saldırı atıyor ve sonucu görüyorsunuz. Tamamen sonuç bu şekilde. Evet, şöyle tetiklenmeleri, yine kahramanları falan gösterebilirim şöyle. Yine hiçbir fark yok. Hendrik, Patrick, Nora. Aslında dediğim gibi arkadaşlar, bazı şeyleri çok ezber oynuyoruz. Mesela 50-0-50 oynuyorsak buradaki katılımcı kahramanı Nora seçmemin sebebi ilk yeteneğinden kaynaklı. Ya da işte buradaki filiyi seçmemin sebebi zaten mızrakçı kahraman, mızrakçı askerler kullanmayacağım için benim buradaki mızrakçı istatistiğine herhangi bir şekilde ihtiyacım yok. Zaten mızrakçı askerim olmadığı için buradaki istatistik sıfır olsa bile sıkıntı yok bizim için. Ama buradaki mızrakçı kahramanı kullanmıyorsam, asker olarak atmıyorsam mızrakçı kahramandan istediğimiz şey tamamen şu oluyor. Tüm ekibi ya da piyade ya da nişancıyı bufflasın ki benim formasyonum işe yarasın. Yani siz ileride hangi formasyonu kullanırsanız kullanın bu mantıkla ilerlemelisiniz. Hem ana kahramanlarınızı seçerken hem de katılımcı olarak oyunculardan, ekibinizden istediğiniz kahramanları buna göre seçmelisiniz. Hendrick'in bu ilk yeteneği olan arkadaşlar varsa elinde Hendrick 4 yıldız olan arkadaşlar varsa ilk yeteneği gerçekten inanılmaz. Hendrick kesinlikle savaşlarda katılımcı olarak kullanılması gereken bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Çok güzel sonuçlar aldık. Elimdeki raporlar genel olarak bu şekilde. Hem size 50 bin askere 50 bin kısa savaşları denetmek istedim. Hem de 1,5 milyonluk rallileri denetmek istedim. Ya buradan aldığımız sonuçta 60-40, 50-20-30'u yeniyor. 50-0-50, 60-40'ı yeniyor. 50-20-30 ise 50-0-50'yi yeniyor gibi bir sonuç aldık. Şimdi bu durumda siz gidip kendi eyaletinizdeki farklı kişilerle denemeler yapabilirsiniz. Herkeste aynı sonuçlar çıkmayabilir. Bizim elimizdeki mevcut gen kahramanları, FC 10 seviyesi, oradan gelen ateş kristali yetenekleri, işte Helios askerler olsun ya da elimizdeki dediğim gibi yine kahramanlar falan farklı farklı faktörler olacaktır. Herkeste farklı sonuçlar çıkabilir ama en düz, en temel bulabileceğim şey buydu. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım akıllardaki soru işaretlerini gidermişimdir. Bu konuda tartışmak isterseniz yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Ya da bu akşam 9'da canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayında bunları tek tek detaylı bir şekilde gösterip canlı yayında denemeler de yapabiliriz. Seviliyorsunuz. Lütfen destekleriniz için bu videoya beğeni ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi en yüksek beğeniyi alan garip, absürt ya da eğlenceli yorumu bir sonraki videoda yine burada çıkaracağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla özellikle de balina arkadaşlarınızla paylaşırsanız en azından belli kalıplardan çıkıp daha düzgün bir şekilde, daha keyifli bir şekilde formasyonlar yapıp daha farklı oyunu oynayabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.